Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. İsmail Efendimizin çocukları Asya'da yayılırlarken bir diğer taraftan Greklerin Anadolu topraklarındaki yayılım sürecinden bahsediyor olacağız şimdi. Bu yayılım sürecinin en önemli etkilerini bizler Yunan mitolojisiyle beraber görmeye başlıyoruz. Zira Yunan mitolojisi asıl itibariyle Yunan topraklarında değil, bildiğiniz üzere Batı Anadolu bölgesinde daha etkisi görülmüştür. Doğuya doğru geldikçe İsa Aleyhisselam'dan kalmış olan muteber La ilahe illallah sözüyle kelime-i tevhid üzerine inanmış olan insanların varlığı bu bölgedeki etki sürecini engellemişlerdir. Milattan önce 3115'li yıllardayız. Yakup Aleyhisselam'ın dünyaya gelmek üzere olduğu o devirde onlara karşı mücadele ediyor olacak elbette. Yunan mitolojisinin temelleri atılıyor şimdi. Asya'da var olan cisimleştirme faaliyetleri Yunan mitolojisine geldiğimiz zaman daha ziyadesiyle görünmeyen varlıklar hakkındaki bilgi dağarcığının artık biraz daha hikayeleştirmiş olanakları olarak karşımıza çıkıyor. Elimizdeki mitolojik veriler daha ziyadesiyle M.Ö. 180 yılında Atinalı Apollodorus tarafından yazıldığı biliniyor. Ancak bir destanın varlık bilincinin oluşabilmesi, bunların yazıya kavuşması için en az 1000 yıllık, 1500-2000 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Yunan mitolojisinin detaylarını inşallah kitapta biraz beyan ediyor olacağız. Yine ayrı bir kitap konusu olmakla beraber. Özellikle mesela Gala diye bir varlıktan bahsedilir. Yeryüzünü simgeler. Arzın tecessümü Tanrı ve Titanların anası olarak beyan edilir. İlyada ve Odessa'da anlatıldığı kadarıyla biliyorlar tabii ki burayı. Arzın yaratılış sürecinde ve bunu yaratan bir yaratıcının varlığı sürekli olarak gökteki, yerdeki karşılıklı bir çatışma olarak anlatılmıştır. Grek etkisinin özellikle Titan oluşum düşüncesini tetiklediği bir dönemden bahsediyoruz. Sümerlerin Gılgamış destanına karşılık tanrıların anlatılma süreci olarak da anlayabilirsiniz bunu. Özellikle Grek etkisinin Sümerlerden gelen etkiler ve Perslerin bu bölgelerdeki etkileşim sürecinin geride kalmışlığı bu bölgedeki insanların oluşturmuş olduğu düşünce biçimini daha da hızlı bir şekilde büründürüyor. İnsanları bir meydanda toplayarak işte yaratıcınız diyerek konuşturdukları bir süreç. Yani bugünkü tiyatral faaliyetin en temel hususiyetleri. Milattan önceki tarihlerde elbette biz biraz daha gerilerden bahsediyoruz bugünkü tarihli kaynaklara göre. Onun sebeplerini inşallah yarın beyan ediyor olacağız. Bir araya gelen insanlar Yakup Aleyhisselam'ın Orta Anadolu'da çocukları Bünyamin'in eşliğinde önlerini kesmesiyle beraber anlaşma ve sulh yoluyla batıya çekilme süreçlerini de göreceğiz bu devir içinde. Bu devir derken uzun bir zaman diliminden bahsediyoruz. Yaklaşık 1500 yıl kadarki bir süreçte iyice oturmuş olan bir inanış biçimi. Putperestliğin artık biraz daha tabiri caizse tarihte görülmüş melekler, peygamberler, o güne kadar gelmiş ve yaşanmış olan her şeyin gökte var olan varlıklar tarafından yönetildiğine dair inanç biçimi. Bunların birbirlerinin mitolojik kavramsal karşılıkları Yakup Aleyhisselam'ın yaşadığı süreçte oluşumlarını devam ettiriyor olacaklar. Ama Yakup Aleyhisselam onlara karşı ciddi bir mücadele veriyor olacak. Bu mücadelenin sonucunda ise Yunan mitolojisinin iddiası sadece belli bir kitlenin elinde kalıyor olacak ki bu kitlenin bir kısmı sonradan bunlara itiraz ederek İslam düşüncesine karşılık Batı felsefesinin temelleri olan Yunan felsefesinin temellerini atıyor olacaklar. Her iki temel arasındaki ciddi farklılıklardan bir tanesi birinin cisimleştirilmiş ve manalarla kavramsallaştırılmış farklılıklara bölünmüş tanrısal süreçten geliyor olması, tanrılar sürecinden geliyor olması, bir diğerinin tek yaratıcılığı bir inancın tek olan peygamberlerin çerçevesinde var olan yaşayış biçimine ait olan özelliklerini taşıyor.
Allahu Zülcelal'in bu süreç içerisinde bunlar o kadar ayyuka çıkıyorlar ki bir dönem sonra Yunan mitolojisinin bu etkinliğinin Yecüc ve Mecüc ile de karşılaştığını göreceğiz. Özellikle Zülkarneyn aleyhisselam dönemine geldiğimiz zaman buraya bir geri atıf yapacağız ve bu atıfla beraber Yunan mitolojisinde yaşanan o değişim sürecinin Yakup aleyhisselam döneminde oldukça yüksek bir hareketliliğe sahip olduğunu göreceğiz. Bunun temel argümanlarından bir tanesi Greklerin özellikle doğuda İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ve İshak aleyhisselamla beraber ve ondan sonra Yakup aleyhisselamın gelişi sürecinde onlara karşı tutundurucu bir inanç biçimini oluşturma mücadelesidir. Dolayısıyla bu mücadelenin içerisinde doğuda, daha doğuda anlatılan İslam düşüncesinin karşılığında Batı'nın tanrılarını artık daha detaylı anlatıyor olmaları topluluklar tarafından talep ediliyor olmaktadır. Zira İslam'ın getirmiş olduğu değerlerde yaratıcının kuvvetini nasıl izah edersiniz? Bu putlar neyi başarmışlar ki dediklerinde Batı felsefesindeki bir grup insan bir araya gelerek şeytanın da yönlendirmesiyle insanlara Tanrı'nın tek olamayacağını, onun birden fazla işi aynı anda nasıl yapabilir olduğunu, buna rağmen birden fazla Tanrı'nın bir arada bir kabiliyet ve çalışma yöntemi güderek başarılı olabileceklerini iddia eder. Bu iddiaları ise tanrısal süreçte Yunan mitolojisinde gördüğümüz Titanlar sürecini doğurmaktadır. Yerdekilerle göktekilerin savaşıdır bu diyecek kadar da ileri giderler. Bu ileri gidişin yerdekilerin kim olacağı sorusunun cevabı Mısır bölgesine geldiğimiz zaman Mısır mitolojisi içerisinde firavunlar olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla Yunan mitolojisiyle Mısır mitolojisinin karması, yerdekilerle göktekilerin arasındaki çatışma, işin içine biraz da cinlerin varlığı ve onların etkisiyle şeytanların da şeytani cinlerin de etkisiyle artık ezoterizmin temel nitelikleri karşımıza geliyor olacak. Yani İslam dininin içerisinde var olan düşünce biçimi burada 3 farklı düşünce grubunun ya da felsefe grubunun diyelim bir araya gelmesiyle oluşturmuş oldukları bir süreci bizlere getiriyor olacak. Bu sürecin etkileri ve etkileşim süreçlerinde bizler ayyuka çıkan o problemler karşısında dünyanın çok zor ve debdebeli bir döneme doğru gidişi olarak algılıyoruz. Bu gidiş elbette sadece kendisine yarar bir unsuru değil, aynı zamanda büyük bir karmaşayı da doğuruyor olacak. O karmaşanın içerisinde bizler yaklaşık 9 devir daha göreceğiz dünya yüzeyinde Hz. Eyyub Aleyhisselam'a gelene kadar. Bununla ilgili tarihsel detayları ise yarın önemli bir tarih matematiğini anlatarak sizlere tamamlamaya gayret ediyor olacağız ki bu tarihteki boşluk nereden kaynaklanıyor onu anlamış olalım. Zira Yunan mitolojisinin doğmuş olduğu tarihleri bugün tarihçiler izah ederlerken bizlere elimizdeki Tevrat ve Muharref Tevrat'ın getirmiş olduğu tarihlerle çeliştiğini görmeyi isteyiz. O çelişkiyi ortadan kaldırınca da tek din olan İslam'ın tarihsel süreçte verdiği mücadele daha net bir biçimde karşımıza çıkıyor olacak. Bütün bunları yarın anlatacağız efendim, Allah nasip ederse. Geriye kalanları da kitapta. Yakında yavaş yavaş 1. cilt başta olmak üzere sizler de okumaya başlıyor olacaksınız inşallah. Efendim yarın görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.